Avrupa'nın sıcak gündemini yakından takip edenler için önemli bir dönemeçteyiz. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 3. yılına girerken Avrupa Birliği içindeki bölünmeler derinleşiyor ve belirsizlikler artıyor. Bu kritik süreçte güvenlik ve savunma konuları önem kazandı. Savaşın gölgesinde Avrupa'nın Ukrayna'ya olan bağlılığı ve müdahale kararı tartışmalı bir hal alırken Avrupa devlet başkanlarının açıklamalarıyla gündem sıcaklığını koruyor. Avrupa'nın Rusya'ya karşı konumunu, olası çatışma ihtimallerini ve alınan önlemleri konuşacağız. İçeriklerimizi takip edebilmek için kanalımıza abone olabilir, beğen tuşuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz. Rusya başlangıçta Kiev'e sürpriz bir saldırı düzenleyerek Ukrayna üzerinde kontrol sağlamayı hedeflemişti. Ancak bu yıldırım harekatı Ukrayna birliklerinin ve halkın beklenmedik direnişi nedeniyle başarısız oldu. Ardından Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nden Ukrayna'ya askeri ve istihbari destek geldi. Askeri yardım ilk dönem için yeterli olsa da sonrasındaki karşı saldırılar için yetersiz kaldı. Bu nedenle Kiev önemli kazanımlar elde edemedi ve birçok bölge işgal altında kaldı. İsrail'in Gazze saldırısı ABD askeri yardımlarının büyük bir kısmının Tel Aviv'e gitmesi nedeniyle Moskova'nın işine yaradı. Avrupa hükümetleri Kiev'e yardım edilip edilmeyeceği ve edilecekse ne ölçüde olacağı gibi tartışmalarla zaman kaybederek nasıl bir yol izleneceği konusunda ikiye bölündü. Rusya da bu mevcut jeopolitik ortamdan fayda sağladı. Moskova İran'dan şayet insansız hava araçları ve Kuzey Kore'den top mermileri temin etti. Bu şekilde savaş odaklı bir ekonomiye geçiş ve bazı Avrupa Birliği ülkelerinin ekonomik kaygılarla yaptırımları esnetmesi Rusya'nın ekonomik ve askeri yeteneklerini ilerletti. Savaşa olan bu adaptasyon aynı zamanda silah üretimini de artırarak Rusya'yı gelecekteki savaş senaryolarında avantajlı hale getirdi. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'nin NATO'ya yeterince destek vermediğini açıkça beyan etmesi Avrupa Birliği'nin savunma sanayisine yeterince önem vermediğini gösterdi. ABD Başkanı Joe Biden yönetimi Ukrayna için 60 milyar dolarlık yeni bir yardım paketi açıklarken Avrupa Birliği 54 milyar euroluk bir yardım paketi için uzun süredir uzlaşı arayışındaydı. Bu durum Avrupa Birliği'nin ortak hareket edemediğini gösterdi. Son günlerde yeniden nükleer silah konusu gündeme geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus devletinin varlığının tehlikeye girmesi halinde nükleer silahları kullanacaklarını belirtti. The dry language of economic terms. This is our competitive advantage, and, as you know, we have been negotiating with our union state, with President Lukashenko, that we will transfer part of these tactical nuclear weapons to Belarusian territory. Каким-то зонтиком. Зачем им это нужно, я откровенно говоря, не понимаю. Это абсолютно бессмысленный шаг с точки зрения обеспечения собственных национальных интересов. Но, тем не менее, это им решать. Они так решили. Но у нас там не было войск, теперь будут. Не было там систем поражения, теперь появятся. Вот зачем? С технической точки зрения мы, конечно, готовы. Они у нас постоянно находятся в состоянии боевой готовности. Rusya'nın halihazırda savaş halinde olduğu Ukrayna'ya karşı nükleer silah kullanması ihtimali özellikle Ukrayna'ya yakın ülkelerde ve tüm Avrupa'da korku uyandırdı. Daha fazla mühimmat ve silah üretimi, savunma alanından daha fazla yatırım ve koordinasyon. Avrupa Rusya ile açıktan bir savaşa girmeye mi hazırlanıyor? Artık Avrupa Birliği Avrupa'da yeni bir savaşın patlak vermesi korkusunun hakim olması nedeniyle savunma alanına yoğun bir şekilde odaklanmış durumda. Avrupa'nın savunma alanındaki harcamalara odaklanmaya yönelik bu değişimin yolu birçok faktörden büyük ölçüde etkilendi. Bu faktörlerin başında 3. yılına giren Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş geliyor. İspanya'nın El País gazetesinin 4 Mart pazartesi tarihli sayısında yer alan bir haberde Ukrayna ordusunun elindeki mühimmatın azalması ve Ukrayna'ya yapılan askeri yardımların durması nedeniyle Kiev zor durumdayken Moskova'nın tahmin edilenden daha rahat olduğu vurgulandı. Diğer faktörler arasında Çin'in daha iddialı görünmesi ve eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesi ya da Washington'ın Çin'i kontrol altına alma çabalarını Avrupa'dan Asya'ya kaydırması durumunda ABD'nin Ukrayna'ya verdiği desteğin ne olacağı konusunda endişelerin artması yer alıyor. Avrupa kıtası tüm bunlardan dolayı başka bir savaşın çıkması durumunda kırılgan bir konumda olmaktan kaçınmaya çalışıyor. Rusya tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada Alman subaylar arasında yapılan ancak sızdırılan bir görüşmede Rusya'nın ilhak ettiği Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'na saldırı düzenleyebileceğinin tartışıldığı belirtildi. Kremlin'e göre bu sızıntı Batılı ülkelerin Ukrayna'daki savaşa dahil olduğunu kanıtlıyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, müttefiklerin üzerindeki büyük baskıya rağmen Kiev'in uzun zamandır istediği Taurus Kept 350 havadan ateşlenen yüksek hassasiyetli standoff güdümlü füze sistemini tedarik etmeyi reddetmeye devam ediyor. Almanya'nın Alman-İsveç ortak yapımı bu füze sisteminin yaklaşık 300 millik bir menzile sahip olması nedeniyle uzun menzilli bir silah olduğunu söyleyerek tutumunu
tutumunu savunuyor. ABD merkezli Washington Post gazetesinin 5 Mart Salı günü verdiği bir habere göre Almanya'nın Ukrayna'ya bu silahı tedarik etmesi onu doğrudan Rusya'ya karşı savaşa sürüklemekle tehdit ediyor. Savunma sanayisinin yanı sıra asıl tartışma konusu Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya asker göndereceklerini söylemeleri oldu. Bu noktada dikkat çeken Ukrayna'ya destek verilmesi değil, Rusya tehdidine karşı birlik olma eğilimi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 14 Mart'ta Fransız Ulusal Televizyonu'na verdiği röportajda geçtiğimiz ay kamuoyu önünde dile getirdiği ve diğer Avrupalı liderlerin tepkisine yol açan Ukrayna'ya asker gönderme ihtimalini bir kez daha vurguladı. Simplement aujourd'hui pour avoir la paix en Ukraine, il ne faut pas être faible. Nous sommes prêts à mettre les moyens pour atteindre notre objectif. Batılı güçleri Rusya'ya karşı herhangi bir zayıflık belirtisi göstermemeleri konusunda uyaran Macron, Ukrayna'ya asker gönderilme seçeneğinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti. Ancak bugünkü durumun bunu gerektirmediğini söyledi. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol. Je n'ai absolument pas dit que la France n'y était pas favorable, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner. Fransız yetkililer daha sonra Macron'un sözlerine açıklık getirmeye ve tepkileri azaltmaya çalıştı. Daha sonrasında Le Parisien gazetesine demeç veren Macron, Rus birliklerini durdurmak için kara harekatı başlatmayı göze aldığını açıkladı. Macron aynı açıklamasında Ukrayna'daki çatışmaya ilişkin önerileri Putin'le görüşmeye hazır olduğunu da söyledi. Macron'un açıklamalarına karşılık Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Sergey Narishkin, Fransa'nın Ukrayna'ya göndermek için yaklaşık 2000 asker hazırladığını öne sürdü. Direktör bu durumda Fransız birliğinin Rus ordusunun öncelikli hedefi haline geleceğini söyledi. Narishkin iddiasını ileri taşıyarak Ukrayna'da halihazırda Fransız askeri varlıklarının bulunduğunu iddia etti. Macron'u Fransız kamuoyundan gerçekleri saklamakla itham eden Narishkin'e göre Fransa'nın Ukrayna'da kaybettiği personellerin bilgisi yayınlanırsa bu Fransız toplumunda infial oluşturabilir. Kosova Cumhuriyeti de Ukrayna'ya 2 askeri yardım paketi sağlayacağını duyurdu. Savunma Bakanı Makedonsya, Almanya'daki Ramstein hava üssünde gerçekleşen Ukrayna Savunması Temas Grubu'nun 20. toplantısında Ukrayna'ya havan topu, kamyon ve zırhlı araç desteği sağlayacağını söyledi. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Batılı ülkelerin 2-3 ay sonra Ukrayna'ya asker gönderme kararı alabileceğini söyledi. Rusya ile Avrupa Birliği arasındaki gergin atmosferde Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen geçen hafta Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda savaş tehdidinin yakın değilse de imkansız da olmadığını söyledi. Ursula von der Leyen, Avrupa'nın buna karşı hazırlık yapmasının zamanının geldiğini vurguladı. Öte yandan Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius birkaç hafta önce yaptığı bir açıklamada uzmanlarımız 5 ila 8 yıl içinde böyle bir saldırının mümkün olabileceğini tahmin ediyor diyerek uyardı. Danimarka Savunma Bakanı Thorsten Poulsen ise varsayıma dayalı böyle bir saldırının NATO'nun 2023 yılındaki değerlendirmesindeki tahmininden de önce gerçekleşebileceğini ve bunun yeni bir değerlendirme olduğunu söyledi. Bunun üzerine Avrupa Birliği Komisyonu Rusya'nın olası saldırısı karşısında koordineli bir savunma stratejisine duyulan acil ihtiyacın karşılanması amacıyla geliştirilen Avrupa Savunma Sanayi Programı'nı açıkladı. Programın açıklanmasının ardından silah tedarik konusu da gündeme geldi. Weimar Üçgeni ülkeleri yani Almanya, Fransa ve Polonya Ukrayna'ya daha fazla silah tedarik etmek istiyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Weimar Üçgeni formatı kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Polonya Başbakanı Donald Tusk ile Berlin'de bir araya geldi. Görüşmenin ardından Almanya, Fransa ve Polonya'nın Ukrayna Rusya'ya karşı savaşında siyasi, mali ve askeri olarak en fazla destekleyen ülkelerin arasında yer aldığı söylendi. Ortak hedef Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kendisini etkili şekilde savunabilmesi. Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'ya nasıl daha somut destek sağlanabileceğini ele aldıkları bilgisini paylaşarak dünya pazarından Ukrayna için daha fazla silah tedarik edeceklerini anlattı. Askeri teçhizat ve mühimmat üretimi Ukrayna'daki ortaklarla işbirliği yapılarak genişletmek isteniyor. Scholz ayrıca Ramstein formatı kapsamında uzun menzilli füzeler için yeni koalisyon kuracaklarını ve Avrupa Birliği kapsamında Ukrayna'ya desteği artıracaklarını dile getirdi. Avrupa'da dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen fonlar kullanılacak ve Ukrayna için silah alımı maddi olarak desteklenecek. Savunma bakanlarının bir araya gelerek görüşülen konuların somut uygulamasını ele alacaklarını anlatan Scholz, Macron ve Tusk ile gelecek hafta Avrupa Konseyi Liderler Zirvesi'nde diğer Avrupalı ortaklarla görüşeceklerini söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Ukrayna konusunda birlik çağrısında bulundu. Rusya'nın Ukrayna savaşını kazanmaması için ne gerekiyorsa yapacaklarını vurgulayan Macron, mümkün olduğu kadar Ukrayna'yı ve Ukrayna halkını desteklemeye devam edeceğiz ve gerilimi tırmandıracak hiçbir girişimde bulunmayacağız dedi. Macron ayrıca bugünkü toplantıda
toplantının kendi birliklerini güçlendirmek için bir fırsat olduğunu ifade etti. Polonya Başbakanı Donald Tusk, toplantıdaki atmosferin Avrupa başkentleri arasında büyük anlaşmazlıklar veya fikir ayrıcalıklarının bulunduğu yönündeki söylentilerin doğru olmadığını çok açık şekilde gösterdiğini söyledi. Ukrayna'ya yardımın derhal ve mümkün olduğu kadar yoğun şekilde gelmesini talep eden Tusk, mümkün olan her şekilde yardım etmek istiyoruz, böylece Ukrayna'daki durum önümüzdeki haftalarda ve aylarda iyileşir ve daha da kötüleşmez ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, X hesabından Rusya'nın Avrupa Birliği'nin yaptırımları çerçevesinde dondurulan varlıklardan elde edilen gelirlerin Ukrayna'nın desteklenmesi için kullanılmasıyla ilgili paylaşım yaptı. Basına yansıyan bilgilere göre söz konusu gelirler 190 milyar euro değerindeki Rusya Merkez Bankası menkul kıymetleri ve nakit paraya karşılık geliyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Avrupa'nın hava savunma yetkinliklerinin yetersiz kalabileceği endişesine yol açmıştı. Avrupa Gökyüzü Kalkanı girişimiyle birlikte Avrupa'da antibalistik füze yetkinliğine sahip ortak bir hava savunma sistemi inşa edilmesi hedeflenmişti. Yeni Avrupa Savunma Yatırım Programı'yla da ciddi bir adım daha atıldı. Tüm bunlar yaşanırken Moskova'da gerçekleştirilen konser salonuna yönelik saldırı akıllara farklı soru işaretleri getirdi. Rus medyasında Ukrayna'yı hedef gösteren iddialar yükseldi. Rusya'da milli yas ilan edildi. Bu çerçevede Avrupa artık sorumluluk alarak elini taşın altına koyacak. Ukrayna'da Avrupa ordusu görecek miyiz? Bu yardımlar ne anlama geliyor? Gelecek süreçte Rusya-Avrupa ilişkilerini yakından takip edeceğiz. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Ukrayna konusunda birlik çağrısında bulundu. Rusya'nın Ukrayna savaşını kazanmaması için ne gerekiyorsa yapacaklarını vurgulayan Macron, mümkün olduğu kadar Ukrayna'yı ve Ukrayna halkını desteklemeye devam edeceğiz ve gerilimi tırmandıracak hiçbir girişimde bulunmayacağız dedi. Macron ayrıca bugünkü toplantının kendi birliklerini güçlendirmek için bir fırsat olduğunu ifade etti.